Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 200 abone oluşumu kutluyoruz. Hep beraber ailemizin 200 kişiye ulaşmasına, hatta 206 kişi şu anda. Her şeyden önce size çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu yolculukta bana destek oluyorsunuz ve çok mutlu oluyorum aslında. Sizin desteğinizi de hissediyorum. Daha çok hissetmek isterim tabii ki. O yüzden bol bol yorum bırakın. Hepsine geri döneceğimi de size garanti ederim. Ve bugün size geçen hafta da söylediğim gibi benim favori dizimle buradayım. Zaten başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere dizimizin adı Do At Your Service ve benim için gerçekten şu ana kadar bir sürü dizi izledim. Onun yerini alabilen olmadı. 100 aboneye özel videomda da tabii ki bir favorimden bahsetmiştim. O dizinin bendeki yeri de çok farklı. Onu da buradan bulabilirsiniz zaten. Yukarıya koyarım onu. Onun yeri çok farklı olsa da aralarında şu kadar fark bile olsa bu dizi benim için önde. Hem konu olarak beni çok farklı yerlere götürüyor hem de oyuncu kadrosunu çok seviyorum. Başrolleri benim favori iki oyuncum paylaşıyor. Park Bo-young'la So In-guk adlı oyuncularımız var. Ve karakterleri o kadar farklı ki şu ana kadar benim gördüğüm hikaye olarak hem çok farklı olan hem de abartı olmadan bu kadar güzel işlenen nadir örneklerden olduğu için de belki daha çok seviyorum bu diziyi. Şimdi teknik kısımlarda 16 bölümden oluşuyor ve 2021 yılında aslında vizyona giriyor bu dizimiz. Ben şimdi beklemek istemiştim. Abone sayım biraz daha fazla olduğunda paylaşmak istemiştim. Ama artık zamanı geldi diye düşündüm ve bugün sizle birlikte bu diziyi göreceğiz hep beraber. Şimdi gelelim karakterlerimize, başrollerimizin oynadığı. Oradan da konuya bağlayacağım zaten. Park Bo-young'un canlandırdığı karakterin adı Tak Dong-kyung adlı bir kadın. Yani o karakteri canlandırıyor kendisi. Ve karakterimiz bir hastalığından dolayı çok umutsuz ve aslında bir boşlukta olarak görüyoruz karakteri ve dizide çok tehlikeli bir şeyle diyelim anlaşma yapıyor. Ve o tehlikeli şey diye adlandırdığım karakteri ise So In-guk adlı oyuncumuz canlandırıyor. Myeolman adlı bir karakter. Peki Myeolman nedir? Şöyle söyleyelim, bir ütopik aslında bir inanç gösteriliyor dizide size. Ve bu inanca göre de yıkım diye adlandırılan, yani Türkçe yıkım ve dizide de zaten bol bol duyacağınız Myeolman adıyla geçen karakteri canlandırıyor. Yıkımın yeryüzüne inmesi çok enteresan bir olay tabii ki ve yıkımla bir anlaşma yaptığınızı düşünün. Bu yıkım her şeyi kapsıyor. Ölüm veya işte mevsimin kış oluşu, yağmur yağışı. Yani bizim için negatif olan çoğu şeyin bağlandığı varlık diyelim. Ve onunla bir anlaşma yapacak. Anlaşmanın içeriği vesaire hiçbir şeyi söylemiyorum. Hepsinin dizide kalmasını istiyorum. Bence zaten konusunun bu kadarı bile eminim sizi meraklandırmıştır. Şimdi klibe geçelim ve ardından zaten yorum kısmında çok şey konuşacağım. Orada tekrar görüşelim. It's about to fall off. We are made. I'm sorry. 눈물이 나. Yeah. 어둠이 내려와 사라져가. 멈춰진 시간 속에
disappear without a trace. 멈출 수가 없어. My last favor. I'm breaking down. 무너져 내리고 어둠을 비추네. I'm breaking down. 기억 속에 살아. Inside my memory. It's our fate, destiny, 운명처럼 차갑게 날 짓눌러와. yeah. 불거진 이 어둠 속 깊어져만 가. Empty life. My last favor. I'm breaking down. 무너져 내리고 어둠을 비추네. I'm breaking down. 기억 속에 살아. Inside my memory. I'm breaking down. 끝이 없는 이 밤 부서져 내려와. I'm breaking down. 기억 속에 살아. Inside my memory. Evet, umarım klibi sevmişsinizdir. Gerçekten bu dizi benim için çok anlamlı, çok farklı bir yerde dediğim gibi. Nereden başlasam inanın bilmiyorum. Bu diziyi ilk izlediğimde benim tüylerim diken diken oldu ve devamında birçok kere izledim ve her seferinde beni ağlatan bir dizi. Yani o duygusallığı asla kaybetmiyorsunuz. 1000 kere de izlesem kaybedeceğimi düşünmüyorum. Her izlediğimde tüylerim gerçekten diken diken oluyor. Sebebi, konu çok enteresan. Her şeyden önce konusuyla bence çok çarpıcı bir yapım. Bu yüzden tebrik ederim gerçekten. Bayıldım konusuna. Böyle bir şeyin birebir gözümüz önüne gelmesi bizim için çoğu şey, yani olumsuz gördüğümüz çoğu şey aslında her zaman bir anlam yatıyor altında. Yani negatif görünüyor olabilir. Bu sağlık olarak da mesela dizide Park Bo-young'un canlandırdığı karakterimiz çok kötü bir hastalığı var. Fakat o bile beni etkileyen kısım şuydu. Ben kışı severim, yağmuru severim ve işin gerçeği, ölümler olmasa dünyada biz yaşayamayız. Çünkü bu dünyanın da bir kapasitesi var. Bizim için ölüm tabii ki çok negatif bir şey ama bu hayatın devamlılığı için gerekli olan bir şey. Ve somut olarak bir varlığın yıkım oluşu bence çok
hoş bir metafor olmuş. Çok düşündürüyor dizi sizi. Bu anlamda da beni çok yakaladı. Gerçekten bir sorgulamaya giriyorsunuz aslında. Ve ben benzetmelerine de bayıldım. Tanrı'nın bahçesi, kelebek, o kelebeğin öldükten sonra toprakla bütünleşip bir insan oluşu ve insan olarak dünyasına devam etmesi. Aslında bu bütün nasıl diyelim, dönüşümün, bütün devamlılığın bir göstergesi adeta. Bu yüzden çok etkileyici buldum hikayesinde. Gibi değildi, yani bunu o temele oturtmak müthiş bir zeka göstergesi, çünkü pat diye insana da çevirebilirdi. Fakat o sancılı süreç ve o bahçe metaforu benim aşık olduğum bir şey oldu. Oyuncularımızı ben burada tanıdım. İkisini, yani ikisini bir arada gördüm ve bu diziden sonra diğerlerini izledim ben. Hem yani bu anlamda da beni tanıştıran bir diziydi ve oyunculuklarına hasta oldum. İkisi de inanılmaz iyi oyuncular ve bu kadar yakışabilirdi karakterler onlara. Geriye kalan hikaye, bu arada tek bu konu da yok işin içinde. Yani birçok meseleye değiniyor. Bir yandan tatlı bir aşk hikayesi daha görüyoruz aslında. Bir acı var ama yani o abi müthişti. Bütün oyuncu kadrosu. Zaten bildiğiniz isimler. Yani dev bir kadro desek yeri. Baş iki karakter haricindeki oyuncularımız da öyle. Lee Seo-yoon, Kang Tae-ho gibi isimler de vardı ki onlar da şu an aşırı başarılı oyuncular ve oradaki oyunculukları da muhteşemdi. Yani böyle izlemeye doyamayacağınız bir dizi olduğunu düşünüyorum. 200 aboneye yakıştığını da düşünüyorum. Çünkü yıllar geçiyor ya, yani 2023'teyiz, bu dizi çıkalı epey oldu. Bilmiyorum, Netflix'te yok bu arada bu dizi. Gelir mi gelmez mi, ama gelirse ya da gelmese bile sizle bunu bir an evvel buluşturmak istedim. Benim modum ne zaman düşük olsa ve böyle bazen tıkanırsınız ya, bir ağlamak istersiniz. Bazen bana o çok oluyor. Bir sebep olmuyor ama birçok şeyi biriktirdiğim için burama gelmiş oluyor ve hani bir ihtiyaç duyuyorum. Yaşlarım aksa da içimi temizlese, ruhumu arıtsa diye. Öyle zamanlarda açıp izliyorum ve hem beni o anlamda rahatlatan hem de yer yer gerçekten şükür etmemi sağlayan bir dizi oluyor. Çünkü oradaki olayları gördükçe normal hayat akışında unuttuğum çok kıymetli olan şeyleri hatırlıyorum. Çok sağlıklıyım, sevdiklerimleyim ve okuyorum. Birçok şart, koşul, yani zorlu şeyler de tabii ki oluyor hayatımda ama hep zorluklara odaklanmamamız gerekiyor. Yani hayat o kadar kısa ki size bunu hatırlatıyor bu dizi. Çok kısa. İlla ölümcül bir hastalığınız da olmasına gerek yok. Hayat çok kısa. O yüzden sevdiklerinizle, sevdiğiniz şekilde kıymetli bir vakit geçirin ve kendiniz için yaşayın bu hayatta. Her şeyden önemlisi bu bence. Kendiniz için var olun, kendiniz için yapın ne yapıyorsanız. Her şeyin sıralamasında ilk kendinize oturtun. Bu benim de çok başaramadığım ama artık cidden önemsediğim bir mesele. O yüzden bunları konuşmak istedim. Biraz böyle ciddi bir havadaydı biliyorum ama benim için anlamanızı istedim bu dizinin önemini. Gerçekten birinci sırada. Ve işin doğrusu yerine bir şey gelebilir. Tabii ki bilmiyorum geleceği ama geleceğini de çok düşünmüyorum. Ben bu dizinin senaryosunu almak istemiştim hatta. Denedim fakat alamadım, öyle diyeyim. Çünkü biraz bulunması zordu ama bir gün imkanım olursa gerçekten almak istiyorum da. Hatta imkanım olursa imzalatmak da istiyorum. O derece kıymet veriyorum. Oyuncular da öyle ve gerçekten buradan senariste de selam olsun. Konu inanılmazdı. Yani bunu da bir söylemek istiyorum tekrardan. Teşekkür ederim.
İyi ki varsınız. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.